Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan çok pratik bir yöntemle hazırladığım haşhaşlı burma çörek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz çöreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 paket mayayı ekleyerek spatula yardımıyla karıştırıyorum. Tarifimde 4,5 su bardağı un kullandım. Unu kontrollü bir şekilde azar azar ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Unun kalan kısmını da ekledikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Daha sonra hamurun içerisinden spatulayı çıkartacağım ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru 2-3 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyorum. Hamuru 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Tezgahın üzerine biraz un koyuyorum ve hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz oldukça güzel kıvam aldı. Şöyle bir toparlıyorum, tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerine kapatmış olduğum hamuru 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğim. Biz de içerisine koyacağımız haşhaşı hazırlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı haşhaşı derince bir kasenin içerisine koyuyorum. Kaşıkla dağıttıktan sonra içerisine 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Macun kıvamına gelinceye kadar karıştırıyorum. 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalandı. İlk olarak hamur kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Böylelikle yerken mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru tezgahın üzerinde hem toparlıyorum hem de rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirmiş olduğum hamuru ilk olarak ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra da 6 parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaları beze haline getiriyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tekrar dinlendirme işlemi yapmadan bezelerden bir tanesini alıyorum. Tezgahın üzerine aldıktan sonra parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra oklavayla servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. İsterseniz sizler bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Bezemizi yeterince açtık.
Tepsinin üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Fırça yardımıyla yağın her tarafa gelmesini sağlıyorum. Açmış olduğumuz bezeyi tepsinin üzerine yerleştiriyoruz. Haşhaş ve zeytinyağı karışımından üzerine koyuyoruz. Elimle haşhaşın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Tepsiyi kenara alıyoruz. Kalan bezelerin de hepsini bu şekilde yaparak hazırlıyorum ve tepsinin üzerine üst üste arasına haşhaş sürerek koyuyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hazırlamış olduğum bütün bezeleri bu şekilde koydum. En son bezeyi de açtım ve en üste koyuyorum. Bunun üzerine haşhaş sürmeyeceğiz. Tezgahın üzerine biraz yağlıyorum. Üst üste koymuş olduğum hamurları tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru parmaklarımla biraz genişletiyorum. Üzerine tekrar zeytinyağı gezdiriyorum. Parmaklarımla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Bu aşamada açtığınız hamurun aynı zamanda dikdörtgen olmasına özen gösterin. Oklava ya da merdane kullanmadan elimizle hamurumuzu yeterince açtık. Rulet yardımıyla 2 parmak aralık bırakarak kesiyorum. Şeritler halinde kesmiş olduğum hamurlardan 2 tanesini üst üste koyuyorum. Parmaklarımla biraz genişletiyorum. Uç kısmından başlayarak hamurumuzu burgu haline getiriyoruz. Diğer tarafını da burgu haline getirdikten sonra hamuru ikiye katlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyorum. Çöreklerimizi hazırladık. Üzerini kapatıyoruz. 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini sağlıyoruz. 15 dakikanın sonunda çöreğimiz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Üzerine 1 adet yumurtayı sarısını beyazından ayırmadan koyuyoruz. Daha sonra parmaklarımla yumurtanın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Çöreğimizi sıcak fırına koyacağız. 35 dakika boyunca 180 derecelik fırınımızda çöreğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Fırından çıkartır çıkartmaz çöreğimizin üzerine kapatıyoruz. 10 dakika boyunca kendi sıcağıyla demlenecek. 10 dakikanın sonunda çöreğimiz artık servis için hazır. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel ve yumuşacık. Bıçak yardımıyla 3'e kesiyorum. Çöreğinizi istediğiniz ölçüde keserek servis edebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Kat kat tel tel ayrılan gerçekten çok lezzetli çörek elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.
Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.